Fukushima'da eriyen şey sadece bir nükleer reaktör müydü dersiniz? Yoksa aslında bütün modern medeniyetimizin dayandığı o ilerleme ve her şeyi kontrol edebiliriz fikri miydi? Kitap Felsefe'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bu tarz derin felsefi dalışları seviyorsanız kanala abone olarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bugün işte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz ve filozof Jean-Luc Nancy'nin Fukushima felaketine bakarak aslında günümüzdeki tüm felaketleri birbirine bağlayan o tekinsiz mantığı nasıl gün yüzüne çıkardığını beraberce anlamaya çalışacağız. Felaket olan bu eşdeğerliğin kendisidir. Evet, Jean-Luc Nancy'nin bütün o analizinin tam kalbinde işte bu sarsıcı ve kabul edelim ilk başta biraz kapalı duran cümle yatıyor. Şimdi bu çözümlemede yapacağımız şey tam olarak bu cümlenin katmanlarını soğan gibi soymak olacak. Yahu nedir bu eşdeğerlik? Bir nükleer kazayla bir finansal krizi, hatta bir savaşı aynı kefeye koyan bu şey de ne? Ve daha da önemlisi, Nancy neden asıl felaketin bu bağlantının ta kendisi olduğunu söylüyor. Gelin hep beraber bakalım. Peki, en baştan başlayalım. Sahneyi bir doğru kuralım. Çünkü Fukushima öyle bildiğimiz türden bir felaket değil. Hayır. Bu tarihin akışında yepyeni bir kırılma anı. Yani basit bir kaza ya da doğal afetten çok daha fazlası. Adeta uygarlığımızın doğayla kurduğu o kibirli ilişkinin iflas belgesi gibi bir şey. Bakın Fukushima'daki o zincirleme reaksiyon işte felaketin bu yeni doğasını tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Düşünün her şey bir deprem ve tsunami ile yani tamamen doğal bir güçle başladı. Ama bu güç bizim o teknolojik kalemizi yani nükleer santrali vurduğu anda felaket resmen boyut değiştirdi. Bir anda olay küresel piyasaları alt üst eden, politik dengeleri sarsan tamamen insan yapımı bir krize evrildi. İşte Nancy'nin işaret ettiği şey tam da bu. Doğa ve teknoloji arasındaki o çizgi var ya artık tamamen silikleşmiş durumda. Fukushima'yı tam anlamıyla kavrayabilmek için biraz geri sarmamız, tarihe bakmamız lazım. Bakın bu zaman çizelgesi felaketlere nasıl baktığımızın evrimini çok güzel gösteriyor. Mesela 1755'teki Lizbon depreminde insanlar ne diyordu? Tanrı bizi neden cezalandırdı? Soru buydu. Sonra geldik 20. yüzyıla. Auschwitz, Hiroşima ve anladık ki insan kendi teknolojisiyle kendini planlı programlı bir şekilde yok edebilir. Korkunç bir gerçekle yüzleştik. Ama Fukushima tamamen yeni bir sayfa açıyor. Artık mesele şu, doğanın kendisi bile bizim bu devasa küresel teknoloji ağımızın bir parçası haline geldi. Tıpkı sistemdeki bir sigorta gibi her an atabilir ve bütün sistemi çökertebilir. Ve işte şimdi yavaş yavaş Nancy'nin meselesinin tam kalbine o kilit kavrama geliyoruz, eşdeğerlik ağı. Yani ne mi bu? Görünüşte ne kadar alakasız olurlarsa olsunlar aslında tüm felaketleri birbirine bağlayan o görünmez iplikler. Hadi şu merkezi terimi bir açalım, netleştirelim. Bakın Nancy eşdeğerlik dediğinde bir tsunami'nin bir borsa kriziyle aynı derecede kötü olduğunu falan söylemiyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Söylediği şey çok daha rahatsız edici. Diyor ki artık bunların hepsi aynı küresel teknoloji, ekonomi ve politika sisteminin birer parçası. Hani hatırlarsınız İzlanda'da bir yanardağ patlamıştı da külleri bütün Avrupa'nın hava trafiğini kilitlemişti. İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Artık her olay bu küresel ağda anında bir kelebek etkisi yaratıyor. İşte şu lispe, içinde yaşadığımız o devasa ve akıl almaz derecede karmaşık ağın boyutlarını gözler önüne seriyor. Bir düşünün. Doğal afetler, teknolojik çökmeler, finansal krizler, savaşlar, pandemiler. Sanki hepsi birbirinden bağımsız olaylar gibi duruyor, değil mi? Ama aslında hepsi aynı dev makinenin birbirine geçmiş farklı dişlileri gibi. Biri dönmeye başladığında kaçınılmaz olarak diğerlerini de harekete geçiriyor. Tamam, bu küresel bağlantı ağının ne olduğunu sanırım anladık. Şimdi bir katman daha derine inme zamanı. Sormamız gereken soru şu. Peki neden böyle bir ağ var? Bu devasa sistemi alttan alta çalıştıran o görünmez motor ne? Her şeyin kökeninde Karl Marx'ın genel eşdeğer adını verdiği bir fikir yatıyor aslında. İlk başta bu kavramın karşılığı çok basit. Para. Yani ne alaka demeyin, para birbirinden tamamen farklı şeyleri, mesela bir ekmeği, bir evi, hatta bir saatlik emeği birbirine çevirebilen, hepsine ortak bir değer biçen evrensel bir tercüman gibi. Para sayesinde alakasız şeyler bir anda karşılaştırılabilir, takas edilebilir hale geldi. İşte asıl kritik nokta burada başlıyor. Bu her şeyi birbirine tercüme etme mantığı var ya, o sadece pazar yerinde, ekonomide kalmadı. Nancy'ye göre bu mantık adeta bir virüs gibi yayıldı ve hayatın her alanını ele geçirdi.
İlk olarak kapitalizm ne yaptı? İnsan emeğini, doğal kaynakları bu denkleme soktu. Sonra teknoloji geldi ve işi bir adım daha öteye kaşıdı. Sevgiyi, sanatı, hatta hayatın anlamını bile hepsini hesaplanabilir, ölçülebilir, analiz edilebilir verilere dönüştürdü. Artık her şey bir denklemdeki bir değişkene indirgenmiş durumda. Peki her şeyin böyle hesaplanabilir olduğu bir dünyanın bize felsefi maliyeti, bedeli ne oldu? Bu genel eşdeğerlik mantığının hüküm sürdüğü bir dünyada biz aslında neyi kaybettik, neyi yitirdik? Bir anlam felaketine maruz kalıyoruz. İşte Nancy, krizin adını tam olarak böyle koyuyor. Bu bir teknoloji krizi değil, bir ekonomik krizi de değil. Bu bir anlam krizi. Düşünsenize, eğer her şey birbiriyle değiştirilebiliyorsa, birbiriyle eşdeğerse, o zaman herhangi bir şeyin gerçekten benzersiz, kendine has bir değeri kalır mı? Aşkın, bir sanat eserinin, bir dostluğun değerini hangi birimle ölçeceksiniz? Mümkün mü? İşte bütün meselenin düğümlendiği o can alıcı soru bu. Eğer her şeye bir fiyat etiketi yapıştırabiliyorsak, bu aslında hiçbir şeyin paha biçilmez olmadığı anlamına gelmez mi? Ve bu durum bizi nereye götürür? Her şeyin anlamsızlaştığı bir tür nihilizme, dev bir değer boşluğuna. Şeylerin o hesaplanamayan, kendine özgü değeri adeta buharlaşıp uçar. İşte medeniyetimizin ödediği asıl bedel belki de budur. Ama durun, Nancy bizi bu karanlık tabloda çaresiz bırakmıyor. Neyse ki, bu her şeyi yutan eşdeğerlik mantığına karşı bize bir alternatif sunuyor. Yeni bir var olma, yeni bir düşünme biçimi öneriyor. Bu tablo o iki farklı dünya görüşünü o kadar net bir şekilde karşılaştırıyor ki. Bakın sol tarafta ne var? Her şeyi gelecekteki bir proje, bir kazanç için hesaplayan, fiyatlandıran, birbiriyle takas eden o soğuk, rasyonel mantık. Sağ tarafta ise bambaşka bir şey var. Bakışlarını şimdiye çeviren, karşısındaki her neyse onun eşsizliğine, tekilliğine dikkatle, saygıyla, hatta bir parça hayranlıkla yaklaşan bir tavır. İşte Nancy'nin esteem, yani değer verme dediği şey tam olarak bu. Bir şeye fiyat biçmek değil, onu bir hesap makinesine sokup faydasını ölçmek değil, tam tersi. Onun o ölçülemez, benzersiz varlığını bütün dikkatinle fark etmek ve ona saygı duymak. Bir çiçeğin güzelliğine, bir ağanın o biricikliğine ya da bir insanın onuruna gösterdiğimiz o saf dikkat var ya, işte o, bu her şeyi yutan eşdeğerlik sisteminin dışında kendimize ait bir değer alanı, bir sığınak yaratıyor. Ve bu felsefi ayrım, bakın nasıl bir anda siyasete bağlanıyor. Nancy diyor ki, gerçek demokrasi herkesin sisteme dahil edilebilir, hesaplanabilir birer birim olduğu o felaketvari eşdeğerlik hali değildir. Hayır, tam tersi. Gerçek demokrasi her bir bireyin ölçülemez, paha biçilemez ve benzersiz onurunun eşit olarak tanınmasıdır. Yani bizler birer sayı değiliz. Her birimiz ölçülemez birer evreniz ve eşitliğimiz de tam olarak bu ölçülemezliğimizden geliyor. Ve bu felsefi yolculuğu Nancy'nin aslında hepimizin zihnine bir çivi gibi çaktığı o temel soruyla bitirelim. Eğer medeniyetimiz durmadan her şeyi hesaplıyorsa, her şeye bir fiyat etiketi yapıştırıyorsa, o zaman hiçbir pratik faydası olmayan ama hayatımızı asıl yaşamaya değer kılan o paha biçilmez şeylere, sanata, sevgiye, sessiz bir anın güzelliğine nasıl değer vereceğiz, onlara hayatımızda nasıl yer açacağız? Belki de Fukushima'nın geride bıraktığı en büyük enkaz, reaktörden sızan radyasyon değil, işte bu sorunun ta kendisidir.